ruhunuzda derin izler bırakacak, hayatınıza bambaşka bir pencereden bakmanızı sağlayacak çok özel bir konuya değineceğiz bugün. Hiç düşündünüz mü, sürekli ulaşılabilir olmak size neye mal oluyor? Ya da daha da önemlisi, bu ulaşılabilirlik halinden vazgeçtiğinizde, kendinize döndüğünüzde hayatınızın nasıl radikal bir dönüşüm geçireceğini, Carl Jung'un o eşsiz bilgeliği ışığında erişilemezliğin gizli gücünü ve bunun sizi gerçek benliğinize nasıl yaklaştıracağını keşfetmek için derin bir nefes alın ve benimle birlikte bu içsel yolculuğa çıkın. Siz kanalıma abone olup videoyu beğenirken ben videoya devam ediyorum. Günümüz dünyasında sürekli olarak açık olmamız, her an ulaşılabilir kalmamız bekleniyor gibi hissedebiliriz. Telefonlarımız cebimizde, e-postalarımız anında yanıt bekliyor, sosyal medyada varlığımız sürekli hissedilmeli. Peki, bu bitmek bilmeyen bağlılık hali aslında bizi neyden mahrum bırakıyor? Kendi iç sesimizi duymaktan, kendi sınırlarımızı belirlemekten ve en önemlisi kendimize ait bir alan yaratmaktan. Bu metinde bu pranganın sizi nasıl köleleştirdiğini ve ondan kurtulduğunuzda nelerin değişeceğini adım adım inceleyeceğiz. Hayatınızdaki o sürekli tepki verme döngüsünü düşünün. Her talebe anında yanıt, her eleştiriye bir savunma, her beklentiye bir uyum. Peki ya tüm bunları bir an durdurup geri çekilmeyi ve sessizliği kucaklamayı seçseydiniz? İşte bu an, oyunun kurallarının değiştiği andır. Sizi ezbere tanıdığını, her hareketinizi tahmin edebildiğini sananlar, bu bilinçli geri çekilme karşısında şaşkına dönecekler. Çünkü artık onların istediği zaman ulaşabilecekleri, beklentilerini rahatça yansıtabilecekleri o eski siz değilsiniz. Bu geri çekilme bir kaçış ya da zayıflık belirtisi değil, tam tersine muazzam bir güç eylemidir. Bilinçli bir farkındalıkla atılan bu adım, kendi değerinizi yeniden ilan etmektir. Kendi enerjinizi korumak, kendi sınırlarınızı çizmek ve kendi iç huzurunuzu bulmak için attığınız cesur bir adımdır. Unutmayın, bazen en güçlü iletişim sessizliktir. En etkili tepki hiçbir tepki vermemektir. Siz ulaşılmaz oldukça çevrenizdeki insanların size olan yaklaşımlarındaki değişimleri fark etmeye başlayacaksınız. Kimler gerçekten sizi önemsiyor, kimler sadece kendi çıkarları için sizi bir araç olarak kullanıyor? Bu, manipülasyonun ince ipliklerini ortaya çıkaran bir test gibidir. Erişilemez olduğunuzda kimlerin çaresiz, öfkeli veya suçlayıcı hale geldiğini gözlemleyin. Bu tepkiler, başkalarının duygusal bir tepkiyi nasıl kışkırtmaya çalıştığının bir göstergesidir. Çoğumuz sürekli başkalarını memnun etme arzusuyla aslında farkında olmadan manipüle ediliriz. Kaybetmekten korktuğumuz insanlar için kendimizden o kadar ödün veririz ki aslında o insanların zaten yanımızda olmadığını fark etmeyiz. Erişilemezlik bu ince manipülasyon ağını görmenizi sağlar. Bu, kontrolü yeniden ele almanın, kendi değerinizi sorgusuz sualsiz kabul etmenin ve sizi gerçekten hak eden ilişkiler kurmanın ilk adımıdır. Toplum bize sürekli müsait olmayı bir erdem, bir başarı göstergesi olarak sunar. Hızla yanıt vermek, her çağrıya koşmak, her mesaja anında dönmek. Ancak bu her zaman açık olma hali aslında sizi görünmez bir hapishaneye kilitler. Sizi öngörülebilir kılar, başkalarının duygusal acil durumları
dikkat çekme ihtiyaçları, rahatlama arayışları veya sadece onaylanma talepleri için kullandığı bir araca dönüştürür. Bir düşünün, ne kadar çok verirseniz, ne kadar çok müsait olursanız, paradoksal bir şekilde size verilen değer o kadar azalır. Tıpkı bol olan bir kaynağın değerinin düşmesi gibi sizin de sürekli ulaşılabilir olmanız zamanla değerinizin gözden düşmesine neden olabilir. Bu durum kendi zamanınıza, enerjinize ve huzurunuza değer vermediğinizin bir göstergesi haline gelir. Ve siz kendinize değer vermediğinizde başkalarının da size hak ettiğiniz değeri vermesi zorlaşır. Kendi kuyunuzu kazmaya bir son verin ve bu hapishanenin kapılarını aralayın. Carl Jung'un derin psişik enerji kavramı tam da bu noktada bize ışık tutar. Jung'a göre her düşüncemiz, her duygumuz, her eylemimiz psişik enerjimizin belirli bir kısmını tüketir. Bu değerli kaynağı nereye harcadığımız, ruh halimizi, zihinsel berraklığımızı ve genel yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Peki biz bu enerjiyi nerede tüketiyoruz? Ani ve düşüncesiz tepkilerde mi? Anlamsız tartışmalarda bizi eleştirenleri susturmaya çalışmakta mı? Yoksa bizi umursamayan insanları memnun etmeye çabalamakta mı? Bu tür bilinçsiz harcamalar bizi tükenmiş, savunmasız ve hayattan keyif alamaz bir hale getirir. Erişilemezlik, bu değerli enerjiyi korumanın ve onu gerçekten önemli olan yerlere yönlendirmenin bir yoludur. Enerjinizi sizi besleyen ilişkilere, kişisel gelişiminize ve içsel huzurunuza yatırarak ruhsal dengenizi yeniden tesis edersiniz. Siz daha az müsait oldukça, insanlar size yansıttıkları o beklentileri, yargıları ve ön yargıları kırmaya başlarsınız. Çünkü insanlar çoğu zaman kendi kabul edemedikleri yönlerini, kendi bastırdıkları duygularını başkalarına yansıtırlar. Sürekli ulaşılabilir olduğunuzda adeta onlar için boş bir tuval haline gelirsiniz. Herkes sizi kendi algısına, kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye çalışır. Ancak siz tepki vermeyi bıraktığınızda o size taktıkları maske paramparça olur. Onları kendi iç dünyalarıyla, kendi gölgeleriyle yüzleşmeye zorlarsınız. Bu sadece sizin için değil, karşınızdaki insan için de bir özgürleşme anıdır. Sizin sayenizde belki de onlar da kendi içsel yolculuklarına başlamak için bir fırsat yakalarlar. Bu süreç karşılıklı bir dönüşümün kapısını aralar. Bilinçli erişilemezlik, soğuk ya da kayıtsız olmakla karıştırılmamalıdır. Tam tersine bu kendi enerjinizin, zamanınızın ve huzurunuzun kontrolünü ele almak demektir. Jung'un bireyleşme olarak adlandırdığı bu süreç, bir ömür boyu süren, derin ve anlamlı bir yolculuktur. Dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşarak, kendi iç sesinizi yeniden dinlemeyi öğrenmek, kimliğinizi başkalarının size biçtiği rollerden bağımsız olarak kendi merkezinize göre yeniden inşa etmeyi içerir. Bu temel bir kendini belirleme eylemidir. Kendi değerinizi dışarıdan onay arayışı yerine içeriden beslemek, kendi otantik benliğinizle uyum içinde yaşamaya başlamak demektir. Ulaşılabilir olmayı bırakmak, aslında kendinize ve gerçek kimliğinize ulaşmaktır. Bu dönüşüm yolculuğuna çıktığınızda bazı insanları kaybedeceğiniz kaçınılmazdır. Çünkü sizin eski, her zaman müsait halinize alışmış olanlar bu yeni sınırlarınızı anlamakta zorlanabilirler. Belki sizi yanlış anlayacaklar. Belki sizi bencilce bulacaklar. Hatta bir dönem sevilmediğinizi bile hissedeceksiniz. Ancak
Bu kaybın karşılığında kazanacağınız şey paha biçilemezdir. Kendinizi bulacaksınız. Kendi sınırlarınıza saygı duyan, kendi değerini bilen, kendi iç huzurunu önceliklendiren yeni bir siz doğacak. Başlangıçta yanlış anlaşılmalar ve hatta dirençlerle karşılaşsanız bile zamanla saygı kazanacaksınız. Çünkü artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi gerçeğinizle, kendi bütünlüğünüzle uyumlu bir yaşam sürüyorsunuz. Ve bu otantik duruş eninde sonunda çevrenizdeki insanların da size farklı bir gözle bakmasına neden olacaktır. Sevgili dostlar, bu yolculuk kolay değil. Alışkanlıkları kırmak, sınırlar çizmek, hayır demeyi öğrenmek cesaret ister. Ancak bu adımları attığınızda kendi hayatınızın kontrolünü elinize alacak, gerçek özgürlüğün ve iç huzurun kapılarını ardına kadar aralayacaksınız. Bu metinde bahsettiklerimizle ilgili sizin de aklınıza gelenler var mı? Siz de kendinizi sürekli ulaşılabilir olmak zorunda hissediyor musunuz? Bunun hayatınıza etkileri neler oluyor? Hayır demeyi veya geri çekilmeyi denediniz mi? Deneyimleriniz nasıldı? Carl Jung'un psişik enerji veya bireyleşme kavramları hakkında sizin düşünceleriniz neler? Bu videoyu izledikten sonra kendinize dair fark ettiğiniz yeni bir şey oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşın, sohbetimize ortak olun. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Şimdi size soruyorum. Kendi içsel özgürlüğünüzün bedeli olarak bir süre yanlış anlaşılmayı, reddedilmeyi ve hatta sevilmemeyi göze almaya hazır mısınız? Cevabınız evet ise, işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. Unutmayın, en büyük keşif kendi benliğimizin derinliklerinde yatar. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki derinlikli sohbetimizde buluşmak üzere, hoşça kalın.